titreyen elleriyle tuttuğu o sararmış kağıt, yıllardır sakladığı karanlık bir sırrın son şahidiydi. Dışarıda dondurucu bir kış fırtınası koparken, onun içindeki fırtına çok daha yıkıcı ve acımasızdı. Vicdan azabından eriyip biten bedeni, tek bir helallik almadan bu dünyadan göçmek istemiyordu. Peki ama 20 yıl önce hayatını kararttığı o masum adam, bu gecikmiş itirafı affedecek miydi? Ölümün soğuk nefesi ensesindeyken, mum ışığında dökülen o son gözyaşları her şeyi değiştirecekti. Mürsel'in titreyen elleri, mumun cılız ışığında adeta rüzgarda kalmış kuru bir yaprak gibi sallanıyordu. Gözlerindeki fer sönmek üzereydi, nefesi hırıltılı ve kesik kesikti. Dışarıda dondurucu bir kış fırtınası, Anadolu'nun bu ücra köyünü esir almışken, onun içindeki vicdan fırtınası çok daha yıkıcıydı. Ahşap masanın üzerinde duran sararmış kağıda, yıllardır omuzlarında taşıdığı o devasa günahın yükünü döküyordu. "Affet beni Seyf" diye yazdı, damlayan gözyaşları mürekkebi dağıtırken. 40 yıllık dostuna, can yoldaşına attığı o iftira, her gece bir karabasan gibi boğazına sarılıyordu. Köy meydanında, herkesin ortasında, "Tarlanın hasat parasını sen çaldın" diye haykırdığında, Seyfi'nin o çaresiz, boynu bükük bakışı aklından bir saniye bile çıkmamıştı. Oysa parayı, sırf kendi gizli borçlarını kapatmak için Mürsel çalmış, suçu da günahsız dostunun üzerine atmıştı. Aradan tam 20 uzun, karanlık yıl geçmişti. Seyfi o gün köyü terk etmiş, adını temize çıkaramamanın kahrıyla uzak bir dağ kulübesine sığınmış, bir daha insan yüzü görmemişti. Mürsel ise o haram parayla hiçbir zaman iflah olmamış, ne tarlasından bereket almış ne de yuvasında bir gün olsun huzur bulmuştu. İlahi adalet, yavaş ama kusursuz işlemişti. Önce malını, sonra sağlığını, en sonunda da aklını kaybetmişti. Şimdi bu dondurucu kış gecesinde ölümün soğuk nefesini ensesinde hissederken tek bir isteği kalmıştı: helallik almak. Eski ahşap kapı gıcırtıyla açıldı. İçeriye omuzları karlarla kaplı muhtar girdi. Mürsel, zar zor yutkunarak, titreyen elleriyle mektubu ve yıllardır sakladığı, içindeki paralarla birlikte küflenmiş o deri keseyi uzattı. "Bunu Seyfi'ye götür" diyebildi sadece. Sesi bir fısıltıdan ibaretti. "Bilsin ki benim yüzümden yandı."